Herkese yeni bir teknik analiz videosundan merhabalar arkadaşlar. Ben Ömer Faruk. Bugün sizlerle beraber Bitcoin, Ethereum, XRP ve AVAX inceleyeceğiz. Son birkaç gündür gerçekleşen sert bir düşüş dalgası söz konusu. Aslında bizi izleyenler için çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Gelin son videomuzda neler söylemişiz kısa bir before after yapalım. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Hadi gelin izleyelim. Kısa vadedeki bu hareket aslında çok net arkadaşlar ve bu bölümden almış olduğu bloktan bir red hareketini görüyorsunuz. Arkasından bu trendin bir teması gerçekleşecek diye düşünüyorum ve bu bölümden itibaren yükseliş düşüş hareketleriyle beraber aslında bu bölümde biraz yataylayan bir Bitcoin göreceğiz. Buradaki arkadaşlar gelebilecek son yükseliş hareketiyle 125 ve 127'lere kadar çıkabilen bir hareket de görebiliriz ama bu bloğun alt bölgesinden red yediğimiz takdirde ve trendin içine tekrardan dahil olduğumuzda benim için bundan sonraki hedef bölgeleri 114.000 ve aynı zamanda 108.000 bölgeleri olacaktır arkadaşlar. Bu bölüm bizim için çok önemli ve bu bölümün üstünde tutunuyor olması, aynı zamanda burada da sıkışıyor olması arkadaşlar büyük bir volatilite gerçekleştirecek. Tabii ki bunun için hemen hemen ayın 17'si ve 18'i diyebilirim. Bu bölümlerden ya bir zirve yapacağız arkadaşlar ya da bu bölümden son bir red hareketiyle burada görmüş olduğumuz bu yükseliş hareketinin yerini biraz daha kendisini düzeltmeye bırakacak diye düşünüyorum. Analiz karşınızda net bir şekilde duruyor. Buradaki düşüşü söylediğimiz zamanlarda fiyat 120.000 dolar ve 121.000 dolar civarında gezmekteydi ve buradan almış olduğu bir tepkiyi görmüştük. Bu sırada çektiğimiz videoda sizlere az önce dinlediğiniz gibi trendin üst teması, arkasından bu bölgede biraz kalıcılık, son atağın bu bölümün altında kalmasıyla yine düşüş, yukarı yönlü son sert hareket de yapabilir. 125.000 ve 127.000 dolarlara kadar da çıkma ihtimali var. Ama bu son atağın volatil gelmesi bizim düşüş yönümüzü bozmaz ve bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi büyük bir düşüşü görmektesiniz. Hedefimiz olan 114.900 bölgesine doğru da fiyat yavaş yavaş gerilemekte. Bundan sonra nasıl bir hareket gerçekleşebilir sizlere bunlardan bahsedeceğim. Ama sizlerden kısa bir isteğim olacak. O da videoya like atmanız. Abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olurlarsa sevinirim. Şimdi arkadaşlar herkesin konuştuğu bir durum vardı. Sizlere canlı yayında şunu söylemiştim. Havada aşk kokusu var arkadaşlar. Neden? Çünkü herkes sepet yapıyor. Herkes roket diyor. Herkes yukarıları konuşuyor. Kimse de arkadaşlar burada çıkıp belli bir şekilde fiyatın düzeltme yapabileceğine dair bir tahminde bulunmuyor. Ama tabii ki fiyat yukarı giderken yukarı daha da gidecek demek çok kolay. İki tane de yeşil mum görüldüğü zaman tabii ki yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğine bizler hepimiz ikna olabiliriz. Ama ben sizi defaatle uyarıyorum. Diyorum ki bakın buralar zirve noktalar olabilir ve trendin 95.000 ve 90.000 hedefleri vardır. Tabii ki bu düşüşe insanlar bir bahane bulacaklardır. Şu sebeple düştük, faiz böyle oldu, enflasyon şöyle oldu ama arkadaşlar biz burada size ne faiz ne enflasyon anlattık. Fiyatın doğal akışında gerçekleşebilecek noktalardan bahsediyoruz ama tabii ki tecrübesiz insanlar buraların nasıl yorumlanması gerektiğini bilmiyor arkadaşlar. Sizlere de şu an bu videoda bu konuyu bu kadar vurgulamamın sebebi büyük FOMO hareketlerine kapılmamanız, sağlam ve dengeli yerleri beklemenizdir arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de şunları söyleyelim kısaca. Bakın günlükte bizim için çok önemli bir seviye vardı ve bu seviyede arkadaşlar 117.216 görmüş olduğunuz gibi. Bunun altındaki günlük kapanış Bitcoin'e negatif yansır arkadaşlar. Sizlere bunu söylediğimde tarih tabii ki yine 28-29 Temmuz civarıydı. Ve bakın günlük kapanış geldikten sonra 112.000'lere kadar düşer dediğimiz Bitcoin geri çekildi. Ve buradan tekrardan 119.900'leri kazanırsa da çok sert bir atakla yukarı çıkması gerektiğini, bu bölümün içinde de çok kısa kalması gerektiğini sizlere anlattım. Ve yaklaşık olarak 15-20 gündür bu periyodu incelemektesiniz. Sizlere arkadaşlar buradan herhangi bir şekilde roket gelecek, uzaya gidiyoruz gibi bir şeyden bahsetmedim. Şu an için en kritik noktamız 117.216 ama bu bölümlerde nasıl bir hareket gelir sizlere bundan bahsedeyim. Bakın bu düşüş hareketi etkisel momentum taşıyan bir hareket ve son bölgesini yaşadığını düşünüyorum. Bu bölümde gelebilecek 115.000, 114.000 buralara kadar gelebilecek bir hareketten sonra tekrardan fiyatın belli metrikler doğrultusunda yukarı yönlü çıkmasını bekliyorum. Ama bu bizi yeni bir ATH'ye çıkaracaktır demek değil ve buralarda yeni dirençlerine doğru gelecektir. Muhtemelen de arkadaşlar 118-119 bin dolarları tekrardan deneyeceğini düşünüyorum. Ama fiyat buraya geldi. Bakın trend kırıldıktan sonra çok da sert aşağı inebilir. O yüzden bu bölümlere dikkat edin. Benim buradaki söylemiş olduğum ilk periyotta kısa bir dönüşün olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bundan sonra arkadaşlar yeni videolarda size oluşması gereken senaryolardan bahsedeceğim. Tabii ki Bitcoin bu kadar çok sert bir düşüşü devam ettirebilir ama normal bir döngüde bu kadar sert hareketin geldikten sonra biraz bir düzeltme yapması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden burada da çok fena bir şekilde korkmaya gerek yok.
Buradan geçiyorum Ethereum'a. Ethereum'da görmüş olduğunuz bir bölgeden bahsetmiştim size ve burası 4150-4400 bölgesiydi arkadaşlar. Bu aralıkta kısa bir akümülasyondan sonra fiyatın yukarıya hızlı bir şekilde çıkması gerektiğini düşünüyordum ve benim de oluşabilecek hedeflerim dahilinde 5100'ler ve arkasından gelebilecek 6000 dolarlar vardı. Buradaki bu çıkış hareketiyle beraber de aslında fiyatlarda %10'luk bir yükseliş gördük ve şu an için kısa bir düzeltme söz konusu. Bu fiyatın arkadaşlar 4350 doların altına sarkıp ve 4 saatlik kapatmasıyla beraber yükselişin biraz zaman alacağını ve bu bölümlerde de biraz düzeltme hareketlerinin devam edeceğini düşünüyorum. Ama şu an için beklemiş olduğum hedeflerde herhangi bir şekilde bir değişiklik yok. Bakın önemli bölge aslında 4150 dolar ve aşağıda görmüş olduğunuz bu kırmızı trend. Bunun denenme ihtimali vardır. Genelde kırdığı trendi tekrardan fiyatların test etme ihtimali vardır. Buraya kadar da geri çekilebilir ama bu bizim yükseliş periyodumuzu bozan bir hareket değil. Sizlere buralarda da bahsetmiş olduğum gibi aslında bir yükselen trendten sonra gerçekleşen kısa düzeltme hareketleridir ve Bitcoin'deki bu çok sert salınıma karşın Ethereum'da çok da büyük bir hareket yok açıkçası. Bunun da sebebi biraz daha dominansın düşmüş olması ve bu Ethereum'a yarıyor arkadaşlar. Ama dominansın da yakın bir zaman diliminde tekrardan yukarı yönlü bir hareket yaparak altcoin'lerde belli bir sıkıntılı döneme geçireceğini düşünüyorum. Kısaca sizlere şunu söyleyeyim. Bu bölümde arkadaşlar 4350 ve akabinde 4400 dolardan destek alabilecek Ethereum yukarı yönlü tekrardan bir çıkış yaşayabilir. Ama bu hacim bizi 6000 dolar veya 5000 dolara kadar itebilir mi? Şu an için bunu biraz izlemem gerekiyor ve hacim görmem gerekiyor arkadaşlar. Ama bu bölümün altına sarkan bir Ethereum olduğu takdirde yukarı çıkışı tekrardan olsa da ben destek bölümünü daha da aşağıda bir fiyattan beklerim. Dikkatli olmamız gereken yerlerdeyiz. Buralar zirveler ve yaklaşık olarak %40-45 bir yükselişe sahip olan Ethereum bu bölümlerden de %10'luk %15'lik düşüşler yapması gayet doğaldır arkadaşlar. Şimdi gelin buradan geçelim XRP'ye. Gelin XRP'de neler söylemişiz, neler olmuş bunlara da bir bakalım. Bilecek ekstrem bir pozisyondan da bahsetmek istiyorum size. Burada arkadaşlar 3 dolar 15 sentin altında bir 4 saatlik kapanış gelmedikçe yukarı yönlü sert bir atakla 3,5 dolarlar tekrardan denenebilir. Ama sonuçta eğer ki 3.15'i de kaybetse aşağı yönlü bir trend, 3.5'u da görse tekrardan aşağı yönlü bir trend görecektir diye düşünmekteyim ve bu bölgelerin içine doğru tekrardan XRP'nin geri çekileceğini düşünüyorum. Buradaki hareket kabaca tamamlanmaya başlıyor ve buradaki akümülasyon süreci tabii ki XRP'nin son gerçek atağına doğru hareketi için aslında birikim yapmış olduğu bölge. Bunu da bir sonraki videoda tabii ki daha detaylı inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fiyatın bu bölümün altındaki 4 saatlik kapanışıyla beraber bu bölümü yukarı çıkıp hızlı bir volatiliteyle 3,5 dolarları da görse ben bu bölüme tekrardan gelmesi gerektiğini düşünürüm dedim. Ve bu bölümün de arkadaşlar bir destek olduğunu düşünüyorum. Bu desteğin öncelikle bir denenmesi ve test edilmesi gerekiyor. Ne kadar sağlam bakacağız ama burada aşağıda sizlere bir önceki videoda da belirtmiş olduğum gibi 2 dolar 65 sent civarını gösteren bu orta trend ve buradaki bu destek seviyesi arkadaşlar. Kırıldığı takdirde XRP'de burada aşağı yönlü 2 dolar 20 sent hareketlerini görebiliriz. Aslında sizlere son videoda belirtmiş olduğum gibi bu bölümlerde arkadaşlar ben bir akümülasyon beklerim ve arkasından da yukarı yönlü yeni bir atağın gerçekleşmesi gerektiğini düşünürüm. Tabii ki bu biraz zaman alacak ve bu zamanda sizlerle tabii ki part part izleyerek gideceğiz. Tabii ki bu aralar biraz yoğun olduğum için sizlere çok sık video atamıyorum ama yapmış olduğum analizler ben video atmasam da geçerli bir şekilde çalışıyor. Sizler de bunu takip ediyorsunuzdur. Şimdi buradan geçelim Türkiye'deki kripto yatırımcılarının en büyük sorusuna: AVAX ne olacak? Görmüş olduğunuz gibi AVAX analizimiz çok açık ve net. Sizlere belirtmiş olduğum yeşil bölgenin içinde kalıcılık sağlayarak geçirdiği bir akümülasyon AVAX'ın 26 ve 27 üstünde bir günlük kapanışına sebebiyet verir. Bu 27 üstü kapanışta arkadaşlar fiyatın yukarı yönlü gitmesini tetikler. Ama kırmızı bölgenin içinde akümülasyon yaşarsak ve 20 dolar 50 sent bölümünün altında kapanışlar gelirse işte o zaman AVAX'ta daha sıkıntılı bir periyot başlar. AVAX yukarıda çıkabilir, aşağıda düşebilir diye bir şey söylemiyorum. AVAX'ın aslında çok nötr bir bölgenin içinde olduğundan bahsetmeye çalışıyorum. Fiyat çok sıkıştı arkadaşlar. Bu fiyatın bu kadar sıkışmasından sonra aslında yukarıya da aşağıya çok sert bir şekilde bir hacim beklentisi oluşur. Bunu birçok şekilde sizlere gösterdim. Sıkışan birçok fiyat bölgesini gösterdim. Ve AVAX'ın da aslında buradaki çok görmüş olduğunuz iki bant arasında sıkışmış bir hareketi söz konusu. Çok nötr bir bölgede. Yüksek hacimler almıyor arkadaşlar ve yüksek hacim çıkışları da yok. Şu an için AVAX net bir şekilde nötr. Buralardan tabii ki AVAX'a 150 dolar, 200 dolar hedefleri verenler olabilir. Ama öncelikle
27'yi kırması gerekir. 27'yi kırmamış ve üstüne günlük kapanışını yapmamış bir AVAX'ın yukarı yönlü bir momentum kazandığından bahsedemezken 150 ve 200 dolarlardan bahsetmek tamamıyla çaylakların işi ve büyük bir amatörlük arkadaşlar. Dikkat etmemiz gereken şey buradaki çıkış hacminin yönüdür. Ve ben burada arkadaşlar sizlere indikatör satmıyorum. Haberlerle bir şey anlatmıyorum ve burada herhangi bir şekilde de AVAX'ı dünyanın en iyi coin'i ilan etmiyorum. Doğru grafiklerle, doğru metriklerle, doğru yerlerde olmak bizim için her zaman iyidir. Elliott Wave ile baktığımda şunu net bir şekilde söyleyebiliyorum aslında. Buradaki çıkış hareketi benim için bir ABC yapısı oluşturmaktadır arkadaşlar. Gerek buradan C hareketini bitirmiş olabilir veya 27'nin üstüne çıkacağı 29-30'lu bölgelerden de C yapabilir ve bu C'den sonra fiyatın aşağı yönlü tekrardan düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradaki hareketin şu momentumu bu kadar erimemeliydi ve buradaki çıkan hareketin de momentumu bunların hepsini yenmeliydi. Şu an için bu ikisi de negatif bir hareket ve ben bu hareketler doğrultusunda markette kendi gördüğüm ve teknik analizimin göstermiş olduğu gerçekleri sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bu bölümden tekrardan bir satış hareketi gelebilir. Buna da dikkat edin. Oldu ki 27 dolarların üstüne bir çıkış hareketi gerçekleşti. Tamam diyebiliriz. En azından bu bölümdeki direnç seviyelerinden kurtulduğunu düşüneceğiz. Ama şu an için arkadaşlar ne bir dirençten ne de bir destekten kurtulduğu yok. Fiyat ortada. Biraz hacim için zaman lazım. AVAX'ın da zamanı gittikçe aslında yaklaşıyor. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.